Bir anlığına gözlerinizi kapatın ve güney yarımkürede uçsuz bucaksız bir çölün ortasında zifiri karanlığın içinde olduğunuzu hayal edin. Sadece siz, kumlar ve gökyüzünde asılı duran Samanyolu'nun yıldızları. Şimdi o parıldayan yıldızların tamamını gökyüzünden yok edin. Fiziksel olarak değil, sadece görünmez olsunlar. Bunu yaparak aşağı yukarı 4500 yıldızı gerçeklikten silmiş oldunuz. Şimdi yanınıza aldığınız ultra fütüristik kızılötesi teleskobunuzu açın ve aynı gökyüzüne tekrar bakın. Az önce alacakaranlığa gömülen gökyüzü artık turuncu sarı renkle görünen binlerce yıldızla dolu hale gelmiştir. Bu yıldızların her biri kırmızı cücedir ve galaksimizin neredeyse %75'i gökyüzünde gördüğümüz sıradan yıldızlardan değil, işte bu kırmızı cücelerden oluşmaktadır. Devam ediyoruz. Başınızı Erboğa takım yıldızına doğru çevirin. Burada çıplak gözle görebileceğiniz gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri Alpha Centauri bulunuyor. Şimdi teleskobumuzu açalım ve Alpha Centauri'ye tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi çıplak gözle tek bir yıldız gibi görünen Alpha Centauri aslında iki yıldızdan oluşmakta. Bunlar Alpha Centauri A ve Alpha Centauri B. Birbirlerinin etrafında milyonlarca yıldır huzur içinde dönmekteler. Fakat teleskobumuzun kızılötesi özelliğini aktif edip aynı yıldıza tekrar baktığımızda bu ikisinden biraz uzaklarda, oldukça küçük ve sönük, uzaklardan alfa yıldızlarının etrafında dönen başka bir yıldız daha var. Adı Proxima Centauri ve galaksimizde Güneşimize en yakın komşu yıldız olmasına rağmen öfkeden deliye dönmüş durumda. Çünkü o bir kırmızı cüce ve bu kırmızı cücenin etrafında dönen küçük bir gezegen var. Bu gezegeni değerli kılan şey, bilim insanlarının orada yaşam olabileceğini düşünmesi. Gezegenin adı Proxima Centauri B ve Goldilocks yani yaşanılabilir hat bölgesinde. Yaşam olup olmadığını anlamak için oraya gidiyoruz. Evrenin hiçbir yerinde hiçbir yıldız sonradan kırmızı cüceye dönüşmez. Yıldız en başından beri kırmızı cüce olarak doğar. Bu bir kaderdir. En özet haliyle çekirdeğinde gayret nükleer tepkimesini başlatabilen yıldızdır. Boyut ve kütle olarak göreceli küçüktür, ışığı çok azdır. Proxima Centauri yıldızı, Güneş'in kütlesinin %0,1'i kadar kütleye sahiptir ve yüzey sıcaklığı neredeyse Güneş'in yarısı kadardır. Fakat ilginç olan bu değil. Proxima Centauri, Güneş'ten inanılmaz derecede daha sönüktür. İnsan gözünün görebildiği ışık yani görünür ışık spektrum açısından bakarsak fark muazzamdır. Proxima Centauri, Güneş'in yaydığı görünür ışığın sadece %0,0056'sı kadar ışık yayar. Eğer Güneş devasa bir stadyum projektörü olsaydı, Proxima Centauri onun yanında sönük bir mum ışığı gibi kalırdı. Bu yüzden Proxima Centauri bize en yakın yıldız olmasına rağmen dünyadan çıplak gözle görülemez. Onu kudretli bir şekilde görmek için mutlaka bendeki fütüristik teleskoba ihtiyacınız var. Ve bu yıldız kırmızı cüce olduğu için enerjisinin çoğunu gözümüzün göremediği kızılötesi dalga boyunda yer. Toplam enerji çıkışı Güneş'in yaklaşık 1/1000'den biraz fazladır. Yani Güneş Proxima'dan yaklaşık 580 kat daha fazla toplam enerji üretir. Bu şu demektir: Proxima, içindeki enerjiyi o kadar yavaş, o kadar verimli bir şekilde tüketir ki bu yıldızın ömrü trilyonlarca yıldır. Tamam, az laf, çok iş. Hazırlıklara başlayalım bakalım. Gideceğimiz yer bu kırmızı cüce Proxima'nın yörüngesindeki Proxima B gezegeni. 4,24 ışık yılı uzaklıkta, aşağı yukarı 40 trilyon kilometre. Bizim eski gemiyle şöyle vurdurarak gitsek kabaca bir hesap yapalım. Onu oraya 7 bölü 73.000 yıl. Yok uzak bir şöyle. Neyse 12-13 saatlik bir yol ayarlamaya çalışalım biz. Bunun için ışıktan ortalama 3000 kat hızlı giden bir şeyler lazım. Çünkü ışığın bile 37.000 saatte gideceği yere biz 12 saatte gitmek istiyoruz. Bunun için süperlüminal warp sürüşü yapmamız gerekiyor. Star Trek ölçeğine göre düşünenler için warp 9,6 seviyesi. Bu arada kalkıştan önce size söylemem gereken önemli bir şey var. Gerçi başta söyleseydim daha iyiydi ama şu bizim gideceğimiz Proxima B gezegeni tam olarak nerede bilmiyorum. Teleskoplar ve ben dahil dünyada hiç kimse onu daha önce görmedi. Bunun yerine kırmızı cüce Proxima Centauri üzerindeki çok ince ve hassas bir etkiyi ölçerek varlığını kanıtladık. Şöyle düşünün.
Bir yıldızın etrafında bir gezegen döndüğünde sadece gezegen hareket etmez, gezegenin yerçekimi de yıldızı kendisine çeker. İkisi de ortak bir kütle merkezi etrafında dönerler. Gezegen kendi yıldızı etrafında dönerken yıldızı da hafifçe ileri geri sallar. Bu yalpalama hareketi sırasında yıldız bazen gezegenden uzaklaşır, bazen yaklaşır. Bu hareket yıldızın ışığının renginde çok hassas değişimlere neden olur, bildiğiniz Doppler etkisi. İşte tespit edilen bu veriler ışığında orada bir gezegen olabileceği anlaşıldı. Anımsarsanız bazen gezegenler yörüngesinde olduğu yıldızın ışığını kestiğinde ve bu ışık değişimi ölçüldüğünde tespit edilebiliyor. Ama Proxima b gezegeninin tespiti bu şekilde olmadı. Çünkü böyle bir tespit yapabilmemiz için yandan bakılan bir tabak gibi gezegenin yörüngesi tam bizim göz hizamızda olmalı. Ancak Proxima b'nin yörüngesi bize göre eğik. Bu yüzden gezegen dönerken yıldızın önünden değil, bize göre altından veya üstünden geçiyor. Yıldız ışığını hiç engellemiyor. Gezegen yıldızın önünden geçmediği ve ışığını kesmediği için şu an gezegenle ilgili iki kritik bilgiyi tam olarak ölçemiyoruz. 1. Işığı ne kadar kestiğini göremediğimiz için gezegenin fiziksel olarak ne kadar geniş, ne kadar büyük olduğunu tahmin edemiyoruz. Sadece kütlesini bilebiliyoruz. Benzer şekilde yıldız ışığı gezegenin atmosferinden süzülüp bize gelmediği için atmosferinde hangi gazların olduğunu doğrudan analiz edemiyoruz. Yani tam bir dünya dışı bilinmeyen gezegene doğru uçacağız. Daha doğrusu uzayı bükeceğiz. Herkes yerini aldıysa warp sürüşü için kemerlerimizi bağlayalım. Mecazi anlamda değil, gerçekten kemerleri bağlayın çünkü warp sürüşü başladığı anda gemi içi ağırlıksız bir ortam haline gelecek ve bağlı olmayan her şey havada süzülmeye başlayacak. Işıktan hızlı sürüşler hakkında daha önce yaptığım videoyu izleyenler bilir. Video linkini açıklama bölümüne bırakıyorum. Bu arada gezegene vardığımızda gerçekten heyecan verici bir görüntü olacağını düşünüyorum. Çünkü için yanan bir yıldız ve trilyon yıllarca ona bağlı kalacak hüzünle dolu bir gezegen. Artık gidelim. Sisteme girerken ilk dikkatimi çeken şey uzaktaki iki parlak bekçi oluyor. Alpha Centauri A ve B. Geminin sancak tarafında birbirine kenetlenmiş iki parlak elmas gibi parlıyorlar. Onlar güneşimiz gibi güvenli ve tanıdık. Ama biz ailenin dışlanmış üyesi Proxima'nın yanındayız. Güneşin kütlesinin sadece %12'si kadar ama Jüpiter'den çok daha yoğun. Bir yıldızdan çok nükleer füzyon sınırında titreyen devasa bir gaz fırtınası gibi duruyor. Rengi kan kırmızısı ile derin bir turuncu arasında gidip geliyor. Geminin sensörleri çığlık çığlığa manyetik alan türbülans uyarısı. Bir M tipi kırmızı cüceye yaklaşmanın en büyük bedeli budur. Proxima durgun bir nehir değil, kaynayan bir kazan gibidir. Yıldızın yüzeyinde sürekli patlayan manyetik fırtınalar uzay boşluğuna ölümcül X ışınları ve mor ötesi radyasyon kusuyor. Yıldız az önce mor ötesi spektrumda 14.000 kat parladı. Ve sonra onu gördüm. Neredeyse Dünya ile aynı boyutta Proxima b. Gezegen yıldızına inanılmaz derecede yakın. Merkür bile Güneş'e 55 milyon kilometre uzaklıkta kavrulurken bu gezegen sadece 7 milyon kilometre ötede. Bu yakınlığın bedeli ise ölümcül. Gezegen yıldızına kütle çekim kilidiyle sabitlenmiş durumda. Yörüngeye girdiğimde gezegenin doğası tüm çıplaklığıyla serildi. Proxima b kendi ekseni etrafında dönmüyor. Yani gezegenin bir yüzü sonsuza dek yıldıza, diğer yüzü ise sonsuza dek uzayın dondurucu karanlığına bakıyor. Tahminlerim şu şekilde: yıldızın tam altında kalan bölge kavrulmuş çorak bir çölü andırmakta. Radyasyonun en yoğun olduğu, okyanusların eğer varsa kaynayıp buharlaştığı bir cehennem. Gece tarafı ise ebedi bir buz dünyası. Yıldızın ısısının asla ulaşmadığı, atmosferdeki gazların bile belki donup kar olarak yağdığı mutlak karanlık. Yaşam ihtimali ise bu iki uçurumun arasındaki ince çizgide, Terminator hattı yani alacakaranlık kuşağında. Burası güneşin asla batmadığı ve asla tam doğmadığı ebedi bir şafak vakti bölgesi. İniş koordinatlarımı buraya fırtınaların ve gölgelerin olduğu o ince şeride kilitledim. Atmosfere giriş dünyadakine benzemiyor. Gökyüzü maviye değil, puslu bir kızıla ardından kirli bir mora dönüşmekte. Proxima b'nin atmosferi yıldızından gelen şiddetli rüzgarlara dayanabilmek için yoğun ve ağır.
Gemi titriyor ama bu sadece sürtünmeden kaynaklanmıyor. Gezegenin sıcak tarafındaki ısınan hava ile soğuk tarafındaki donmuş hava terminatör hattında karşılaşıyor ve gezegen çapında devasa rüzgarlar yaratıyor. Bu rüzgarlar ısıyı gece tarafına taşımak için atmosferin üst katmanlarında beliren süpersonik jet akımları. Eğer bu gezegende sıvı halde su olsaydı bulutların arasından geçerken onu görmemiz muhtemel olurdu. Aşağıda okyanus benzeri bir yapı parıldardı. Ama bu su mavi değil, koyu, neredeyse siyaha yakın bir lacivert olurdu. Çünkü yıldızın yaydığı kızılötesi ağırlıklı ışık spektrumu suyun rengini gözlerimizin alışık olduğundan farklı kılardı. Yere yaklaştıkça yer çekiminin baskısını hissetmeye başladım. Proxima b, Dünya'dan biraz daha kütleli, yaklaşık 1,3 kat daha fazla. Bu fark kağıt üzerine az görünse de bedenimde hissedilir bir ağırlık yaratıyor. Ciğerlerimdeki hava biraz daha ağırlaştı, hareketlerim hantallaştı. Sonunda iniş takımları kayalık görünen bir platoya metalik bir iniltiyle oturdu. Motorları kapattım ve o tekinsiz sessizlik geri geldi. Hava kilidini açıp dışarı adımımı attığımda kaskımın ekranındaki radyasyon sayacı deli gibi tıkırdıyordu. Bir insan için yüzeyde korumasız geçirilebilecek 1 saat kanser riskini %100'e çıkarır. Ama ben ölümsüz bedenimle yürümeye devam ettim. İlk hissettiğim şey rüzgar. Yüzeyde sürekli hiç dinmeyen sırtımdan yüzüme doğru esen sert bir rüzgar var. Gökyüzüne bakıyorum, Proxima Centauri gök kubide asılı duran devasa, şişkin bir gözbebeği gibi. Asla hareket etmiyor, asla batmıyor, sadece orada durup beni izliyor. Işığı o kadar kızıldı ki etrafımda her şey monokromatik bir filtreyle çekilmiş eski film karesi gibi görünüyor. Renkler soluk, kırmızılar, kahverengiler ve siyahlar hakim. Mavi veya yeşil yok. Zemin tuhaf görünüyor. Kayaların üzerinde bitki örtüsüne benzer yapılar var ama bunlar dünyadaki zümrüt yeşil ormanlara hiç benzemiyor. Buradaki bitkiler ya da bitki benzeri organizmalar o loş ve zayıf kırmızı ışığın her bir fotonunu yakalayabilmek için evrimleşmiş gibi. Bu yüzden renkleri yeşil değil, simsiyah. Bazıları koyu mor, bazıları ise ışığı tamamen hemen bir antrasit renginde. Yaprakları yok, daha çok yüzeye yapışmış geniş liken tabakaları veya gökyüzüne değil, yere doğru kıvrılan etli siyah mantarlar gibiler. Bu kara ormanın içinde yürürken yaprak hışırtısı değil, rüzgarın sert kayalara çarparken çıkardığı ıslık sesi duyuluyor. Yürüyüşüm sırasında gökyüzündeki o durağan kızıl gözle bir değişim fark ettim. Yıldızın parlaklığı aniden artmaya başladı. Saniyeler içinde şiddetli bir parlama meydana geliyor. Bir Proxima patlaması başlıyor. Kırmızı cüce yıldızlar kararsızdır. Manyetik alan hatları birbirlerine dolanır ve kopar. O anda yıldızın yüzeyinden uzaya inanılmaz bir enerji saniyeler ya da dakikalar içinde boşalır ve şu anda onlardan birisi saniyede 2400 kilometre hızla üzerimize geliyor. Yine saniyeler içinde o loş, alacakaranlık dünya kör edici bir mavi beyaz ışıkla doluyor. Yıldızın parlaklığı normalin binlerce katına çıkmış durumda. Gökyüzü kızıldan elektrik mavisine dönüyor ve atmosferin üst katmanları gelen yüklü parçacıklarla etkileşime girerek gezegenin tamamını saran devasa bir kutup ışıkları şöleni başlatıyor. Ama kutuplarda değil, ekvatorda tam tepemizde. Şu anda dışarıda olan herhangi bir biyolojik canlı, tabii ben hariç, yoğun UV radyasyonu altında anında kavrulurdu. Sağ çıkması imkansız. İlerlemeye devam ettiğimde zeminde başka bir şeyler dikkatimi çekiyor. Kırmızımsı kumlar ve kayalar. Demir oksitten zengin ama dünyadakinden çok farklı dokuda. Milyarlarca yıllık radyasyon bombardımanı kayaların yüzeyini perkülfat tuzlarıyla kaplamış. Elimi sürdüğümde malzeme neredeyse parlıyordu. Foton bombardımanından dolayı kristalize olmuş kimyasallar. Yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra ilk su birikintisine rastlıyorum. Ama bu normal su değil. Yoğun karbondioksit altında pH değeri son derece düşük, neredeyse sülfürik asit kadar asidik. Proxima'nın UV ışınları atmosferdeki suyu ve karbondioksiti sürekli reaksiyona sokuyor, karbonik asit oluşturuyor. Bu suyun içinde hiçbir dünya yaşam formu hayatta kalamazdı zaten. Dünyadan buraya gelecek Adem ile Havva ve onların nesilleri Proxima yıldızının öfkesine karşı ebedi bir savaşın içinde bulacaklar kendilerini. Günde birkaç kez gelen ölümcül parlamalar, atmosferi yavaş yavaş erozyona uğratan yıldız rüzgarları, asidik sular ve dondurucu geceler.
Ve her zaman gökyüzünde asılı duran o kızıl turuncu dev. Ne doğan ne batan. Sadece orada. Hiç hareket etmeyen, sürekli varoluşu tehdit eden. Burası evrendeki en yakın komşumuz ve yaşam kapıları bize kapalı. Ama yine de her şeye rağmen hikayen güzeldi.